Günaydın dostlar. Bugün sizinle Almanya'daki ekonomik durum hakkında konuşmak istiyorum. Almanya'daki ekonomik durum nasıldı? Önceden, savaştan önce nasıldı? Şimdi nasıl? Ya da nasıl olacak durum gibi konular var. Bu arada şu anda daha sabah erken ve bugün Aldi diye bir marketleri var Almanya'da. Aldi buranın en ucuz marketlerinden birisi. Hani bizim BİM gibi bir market. Oraya da gidip fiyatlara bakacağız. Bakalım durum ne falan diye. Aynı zamanda Almanya'da asgari ücret şu anda 1700 euro. 1720 euro falan olması lazım. İşte böyle bir durum var. Bakalım bir Alman asgari ücretle neler alabiliyor, neler alamıyor gibi. Almanya'da 1 litre benzinin fiyatı da 1.80 euro. Yani 1 euro 80 sent. Bu da TL'ye vurunca herhalde ne kadar yapıyor? 30 TL civarı falan yapıyor. Aynen 30-32 TL falan yapıyor fiyatı. Böyle bir durum var. Almanya'da benzin diğer ülkelere göre daha ucuz. Mesela Yunanistan'da 1 litre benzin 2.37 idi. İsviçre'de de 2.37 civarında falandı. Ama Almanya'da şu anda benzin fiyatı 1.80 euro. Almanya ekonomisi dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi. Toplam gayri safi yurt içi hasılat bakımından. Yani bundan önde, yani Almanya'dan önde sadece 3 ülke var. Bunların birincisi Amerika, ikincisi Çin, üçüncüsü de Japonya. Sonra da Almanya geliyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de en büyük ekonomisi. Avrupa Birliği'nde Almanya'dan sonra Fransa geliyor en büyük ikinci ekonomi olarak. Ama insanların zenginliğini ölçmek istiyorsanız bir ülkede o zaman da kişi başına düşen milli gelire bakmanız gerekiyor. O da yıllık ortalama 50 bin dolarla 20. sırada Almanya. Yani dünyada kişi başına düşen gelirde Almanya'dan daha zengin sadece 19 ülke var ve 20. de Almanya. Alım gücü bakımından Türkiye'den bence kat ve kat daha iyi. Özellikle temel gıda anlamında. Yani 1720 euro maaş alırken bir şişe yağ özellikle savaştan sonra 3-4 euro para veriyorsunuz. Yani bence çok da kötü değil. Onun dışında bazı salamları falan 1-2 euroya bulabiliyorsunuz. Dondurulmuş pizzaların da fiyatları yaklaşık olarak bir 2-3 euro civarında değişiyor. Yani bir şekilde karnınızı eğer asgari ücretle çalışabiliyorsanız doyurabiliyorsunuz. Evet, kiralar konusunda bazı problemler var. Kiralar gerçekten asgari ücretle çalışan biri için zor. Onlar da genelde şöyle bir şey yapıyorlar. Oda kiralıyorlar. Türkiye'de, İstanbul'da gençlerin yaptığı gibi. Yani öğrenci evinde yaşıyorlar falan büyük şehirlerde. Çünkü büyük şehirlerde kiralar gerçekten asgari ücretin %70'ine kadar falan ulaştığı oluyor. Bir de üzerine faturaları da ekleyince o zaman hayat zorlaşıyor yani Almanya'da. Böyle bir durum var. Ama eğer daha ucuz semtlerde yaşamak isterseniz de tek başınıza bir şekilde yaşayıp geçinebiliyorsunuz ve temel gıda konusunda da problem yaşamıyorsunuz. Bugün gidip market fiyatlarını da kontrol edeceğiz. Bakalım bir Alman ne kadara, bakalım bir Alman 1720 euroya hangi üründen ne kadar alabiliyor? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Aynı zamanda kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Hadi bakalım gidip Aldi'den kontrol edelim fiyatları. Almanya'da durum neymiş? Evet, şimdi Aldi'ye doğru gidiyoruz. Bakalım Aldi'de fiyatlar nasıl? Bakalım Almanya'da alım gücü nasıl? Fiyatlar nasıl? İnsanlar eti ne kadar alıyor? Yağı ne kadar alıyor? Aynı zamanda Serpil ablayla konuşacağız. Savaştan önce fiyatlar nasıldı? Savaştan sonra fiyatlar nasıl? Covid'in etkileri ne oldu fiyatlara gibi konularla da ilgili konuşacağız. Hadi bakalım gidip görelim. Evet, geldik Aldi'ye. Aldi'de böyle bir mekan işte. Bu da zincir market. Aldi ve Lidl'ın fiyatları neredeyse aynı artık. Lidl ve Aldi Almanya'nın iki büyük, hatta Avrupa'nın iki büyük zincir marketlerinden birisi. Yeni yapıldı, düzenlendi. Eskiden bu düzen değildi, şimdi daha toparlandı. Lidl de hemen hemen aynı düzende. Böyle giriyorsun, önce meyveler. Önce meyveler, şurada kırmızı şey varsa bunlar ucuzdur, kampanyalıdır. Kırmızılar çünkü son kullanma tarihi yaklaşıyor değil mi? Yok, öyle kampanya yapıyorlar aynı sırada. Burada 1,5 kilo ince kabuklu şey var. Böyle patates var, 1,5 euro. 1,70 euro. Sonra bu neymiş? Bu da vişne mi, kiraz mı? Kiraz. Bu da kiraz var burada. Bir yarım kilosu 2,5. Burada böyle salkım domates var. 300 gramı 77 cent. Bak burada şey var. Böyle böğürtlen var. Böğürtlen 1,5 euro. Kaç grammış bu? 125 gram 1,5 euro. Çilek var, yarım kilosu 3 euro. Böyle fiyatlar değişiyor. Burada marul mu bu? Marul var, 89 cent tanesi. Sonra neler var? Mantar var. Kültür mantarı galiba değil mi? 2 euro, 400 gramı 2 euro. Yeşil soğan, yeşil soğan hangisi? Serpil abla. Fiyat olarak mı? Fiyat bu mu? Bu. Yeşil soğanın fiyatı 50 cent. Burada da roka var. Roka da 90 cent. Böyle fiyatlar değişiyor.
Bu tarafta havuç var. Havucun da 2 kilosu 1.70 şu. Bunun da 1 kilosu 1.40. Böyle fiyatlar farklı farklı. Burada salatalık var. Bunlar taneyle satılıyor. 77 cent tanesi. Göbek marul 70 cent tanesi. Artık Türkiye ile aynı fiyatlara gelmişler. Bakıyorum da tanesi 80 cent. Burada kereviz sapı ayrı satılıyormuş. 1.20. İlginç. Çin şeyi, lahanası. Brokoliler böyle. Brokoli yine tanesi 1.5 euro. Lahana yok. Neydi bu? Karnabahar. Karnabahar 1.60. Bu domatesin de kilosu 1 euro. Sonra bu domatesin de 1 kilosu 1.90. Böyle fiyatlar değişiyor. Dolmalık biber ama yapabilirsen 1.60. Dolmalık şeyini. Salatalık. Salatalık mı bu? Dolma yapamazsın onu, çok kalın. Çok. Aynen doğru. Yine burada biber var. Böyle 3 tane var. Ve yarım kilo 1.5 kilo. Burada ufak ufak patatesler var. 1.60. Bak bunlar şeydir. Bio yazıyorsa üstünde doğal. Bio ise doğal değil mi? Hı hı. Kimyasal falan yok. Evet. Bunların da 2 tanesi yarım kilo bunların. 1.5 euro. Bu patatesler var. Bunların da 2.5 kilosu 2 euro. Avokado fiyatı nedir? 1.49. Avokado da 1.49. Çok önemli. Bu da yine bio. Bunun da 400 gramı 2.29 üzüm. Elmanın kilosu 2.30. Bu da elma, bu da 1.20. Yine böyle değişiyor. Muzun kilosu 1.70 euro. Bu şekilde yani. Meyve sebze falan genelde bu fiyatlar. Bak şu limon böyle yarım kilosu 1.20. Bu ne kadar? Bu 1 euro. Aynen. Bu ucuzlamış. Bu muzun kilosu 1. Bu muzun kilosu 1.70. Bu da soğan. Soğanın kilosu da 1 euro. Burada ufak ufak karpuzlar var. Bunların da tanesi 2.20 euro. Bunlar da etler. Mesela şurada somon var. Norveç somonu. Yarım kilosu 10 euro. Böyle yine fiyatlar değişiyor. Şu nedir Serpil abla? Fileto. Domuz fileto. Evet. Domuz fileto. Bunun da 555 gram. Neredeyse yarım kilosu 5 euro. Kıyma var. 400 gramı 5,5 euro. 4 euro, 5.85. Böyle değişiyor fiyatlar. Şu karışık mı? Yani domuz ve dana karışıkmış 4 euro. Yarım kilosu bu. Domuz şinitsel 4,5 euro. Dana. Yani File. dana fileto yani bizim biftek oluyor galiba. Evet. Bu ne kadarmış? 200 gramı 10 euro. Pahalı. Bu da ucuz hali. Wow. Mesela bunun da 257 gramı 7.71. Böyle bir yine fileto. Bu da yine. Bak dana etleri daha pahalı. Ne kadar bunun fiyatı? 5.79. Bu da 320 gram dana eti 5.79. Tavuklar var. Bu bacak but. Tavuk but bu 8 euro değil mi? Tüm tavuk evet. Aha Tüm bu da bütün but aynen bu da 8 euro 2 kilo ama. Yani kilosu 4 euro bunun. Yani alım gücü olarak ette bizden çok daha üstteler. Bu 7.59 bütün tavuk. Yani şu tavuğu 12 euroya alabiliyorsun. Mesela bunlarda %30 indirim var. Bu fiyattan %30 düşüyor değil mi? Hı hı. Bu fiyattan 7'den %30 düşüyor. Yani 5 euro yapıyor şu. Ha, kesin şeyi yaklaşmıştır. Aha, son gün. Tamam evet. Bu da şu etiket varsa Aha. bio değil de ona yakın bir şey. Ha, tam değil ama bio'ya yakın. Yani. Aynen. Bu da yeni bir marketing oldu artık. Burada baharatlı tavuk var. Bunun da yarım kilosu 5 euro. Burada yine kırmızı et var. Dana eti anladığım kadarıyla. Bunların da yarım kilosu 3.80. Dana eti mi, domuz eti mi bunlar Serpil abla? Domuz galiba pardon. Domuz. Domuz eti yarım kilosu 3.80. Domuz karnı. Ha. İşkembesi. Böyle yine fiyatlar değişiyor. Şurada şiş var. Böyle şiş kebap. Şurada 4,5 euro. Makarna fiyatları spagetti 90 cent. Lazanya var. Burada hazır. Yarım kiloluk. Bunlar da 1.30. Hazır değil, sadece şeyleri var. Bu da kepekli undan yapılmış spagetti 1.30. Sonra yumurta fiyatlarına gelince mesela burada 18'li yumurta var. Şöyle bu 3.19. Burada da böyle yine yumurta var. Bu da anladığım kadarıyla altılısı 1.90. Yok. Bunun neymiş bu? Hangisi? Şu yumurta 2.29. Bu serbest gezen şeyler. Ha bu gezen tavuk yumurtasıymış. 2.29.
Bu renkli yumurtalar ne oluyor Serpil abla? Her yerde boyuyorlar galiba değil mi? Yani Paskalya'da aslında çıkardı bunlar. Şimdi bütün mevsim koyuyorlar, bilmiyorum. Bunlar da Paskalya yumurtası. Pişmiş yumurta. Anladım. Ha pişmiş mi onlar? Bak bu da 2.19. doğal. Ha, doğal Bu da yumurta. 3.29 bu arada. Evet. Böyle. Margarinler var. Margarinler 1.29, 1.29. Şu büyük olan 2.29. Bir de tabii bildiğiniz gibi yağların fiyatları olay oldu bir ara. Şimdi bak mesela bu böyle bir yağ abi. Bu ayçiçek yani litresi 4 euro. Bu Rapsol kozan yağı. Bu Türkiye'de pek yok. Bunun da 1 litresi 4.20. Sonra yine burada da ayçiçek yağı var. Bu neymiş? Evet bu da ayçiçek yağı. Bunun da litresi 4 euro. Genelde ayçiçek yağının litresi 4 euro. Burada zeytinyağı var. Bu zeytinyağının 750 mililitresi 4.30. Bu zeytinyağının da 750 mililitresi 5 euro. Böyle fiyatlar değişiyor. Serpil abla yağ fiyatları ne kadardı savaştan önce? Zeytinyağları, Sıvı yağlar. 1.29, 1.19. 1.20'den 1.30 Euro'dan savaştan sonra 4 Euro, savaştan sonra 4 Euro'ya kadar çıkmış yağ fiyatları. Bayağı artmış. Sonra burada böyle unlar var. 75 cent. Bu kepekli un galiba. O kepekli, arkasındaki beyaz un. Üstteki de kepekli un. Bunlar Çavdar. kepekli. Bu. O beyaz, altındaki. Bunlar 75 cent böyle kilosu. Evet. Bunlar 1.80. Yine böyle un fiyatları değişiyor. Ha tabii Haribo'da bildiğiniz gibi Alman markası. Mesela şu var. Bu Türkiye'de yok. Bana çocukluğumda Almanya'daki karşı komşum getirdi şu şekeri hatırlıyorum. 1.29. Şu 1 euro. Bak bir sürü Haribo çeşidi mesela Türkiye'de yok. Bu ne kadarmış? Bu 1.29. Bak böyle kocaman bir Haribo. Bir de bu Haribo'nun büyük kutusu var. Bu 1.3 kilogram böyle. Bu da 5 euro. Burada Pringles'lar var abi 2.60. Bunlar yine ünlü biliyorsunuz. Alkol fiyatlarına gelince mesela bu vodka enerji hazır 1.5 euro. Yine böyle çeşit çeşit fiyatlar var. Bak mesela bu neymiş? Malt viski. Viski 12 euro. 700 mililitre viski 12 euro. Burada cin var. Cinin 700 mililitresi 6 euro. Bedava. Türkiye'de 500 lira. Bu neymiş? Bu şampanya gibi bir şey yani. Şarabın çok asitlisi. Ha, asitli şarap. Yani bunun da fiyatı 2 euro. Ama alkolsüz o. Ha, alkolsüz light şey. Burada biralar var. Bunlar 80 cent. Bunlar yerel bira değil mi? Yani. Alman birası yani. Evet. Krombaha. Zaten yabancı bira biraz zor bulursun. Aha. 85 cent. 85 Bunlar, cent. yani bu en çok sevilen biralardan bir tanesi. Bu Kronbach en ucuz ve en çok sevilen biralardan. En ucuz değil. En çok sevilen. Ha. 85 cent bir de en ucuz değil siz düşünün. Bir de burada İtal bira var. Beck's Alman değil galiba. Alman. Beck's de mi Alman? Tabii. Burada 90 cent. Beck's biranın tanesi 90 cent. Bira Bu çok ucuz. alkolsüz. Türkiye'de şu an 35 civarı oldu galiba bira. Ama bu bu 90 neden cent. burada ucuz biliyor musun? Şeyde olduğu için, kutuda olduğu için. Şişede pahalı. Depozito yüzünden pahalı. Bunda da depozito var bak. Görüyorsun ha? Ha, bu da depozito demekmiş. Anladım. 25 cent bak. 85. 25 cent depozitosu sadece. Ha. 85 alıyorsun, bir de kasada 25 cent üstüne veriyorsun. Ha, anladım. Onu söyle arkadaşlar. Evet. De ki şişelerde, şeylerde, kutularda bu işareti gören veya tetra paklarda bu işareti gören atmasın. Markete Versin. geri getirsin. Orada otomatlar var, gösteririz şimdi. Markete Anladım. geri getirsin 25 cent. Buna da kasada 25 cent fazladan veriyorsunuz. Yani 85 artı 25'te 1 euro 10 cent veriyorsunuz. Sonra bunu getirip paranızı geri alıyorsunuz. Böyle bir sistem var Almanya'da. Ama bira fiyatları hani çok değişiyor ama 80 cent ortalama diyebilirim. Burada şaraplar var. Evet, burada mesela şu 4 euro 750 mililitre. Yok, şu 750 mililitre yine 2.70 Mosel şarap. Böyle yine değişik bir sürü çeşit var. Burada yine şaraplar var. Bu galiba aynen beyaz şarap 5 euro. Böyle yine her fiyata var. 5, 6, 7, 8, 3,5, 5, 7, 5. Bak 4 euro, 3,5 euro. Şu 3,5 euro. Bedava. Bak mesela şu var böyle. Meyve suyu bu. Üzüm suyu. Böyle bu 1,40. Bunlar var böyle 1 litre. Bunlar 90 cent. Yani gıda alım gücü Almanya'na yüksek abi asgari ücretle kıyaslayınca. Hani bu Türkiye'den kat ve kat daha yüksek. Buna kimsenin bir şey deme hakkı yok bence. Bu 1,5 euro.
Tabii Coca-Cola fiyatları da önemli. Bak burada böyle altılı kola var 1.25 litre. Bunun fiyatı 7,5 euro. Böyle toptan alışveriş yapabiliyorsunuz yani. Sonra bu normal su değil mi? Bu az asitli su yani normal. Bizim çeşmeden içtiğimiz. Burada normal su var mesela. Bu normal suyunda böyle altılısı 4 euro, tanesi 67 cent. Böyle alabiliyorsunuz. Tekli alabiliyorsunuz. 67 cent bu. Şu peçete 1 euro. Yine böyle peçete fiyatları 85 cent. Bunlar şekilli şukullu. Daha büyükleri var böyle. Bunlar da 85 cent. Bu onlu tuvalet kağıdı. Bu 4.25. Yine bu da tuvalet kağıdı önemli bir konu. Bu 3.75. Koronadan sonra bunların da fiyatları artmış. Bu da 3.75. Kaçlıydı bu? Bu da onlu. Yok bu 8'liymiş. Bu 8'linin fiyatı da 2.95 euro. Bu da 16'lı. Bunun fiyatı da 5 euro. İyi bir markaymış. Öyle. Yine tuvalet kağıdı alım gücü de bizden daha iyi. Yani zaten birçok konuda daha iyi. Kişisel bakım kısmı var. Nivea body lotion. Vücut losyonu 3.75 şu var. Nivea krem bak bunlar Türkiye'de bayağı ünlü 2.75 bedava. Bak burada yine şu diş macunu var 2.95. Böyle ne olduğunu rolon var 50 cent al kullan bedava. Evsizsen al kullan. Bu da Head & Shoulders 3.95 euro 300 mililitresi. Türkiye'de bu pahalı, burada da pahalı. Mamalar var 75 cent 65 cent bunlar da önemli. Bebek bezleri var. Mesela bu 32'li bebek bezi. Bunun fiyatı 5.25. Yine bu var 36'lı. Bu da 5.25. Böyle fiyatlar hep değişiyor yani. Bu da 5.25. Yani bebek ürünleri ucuz. Bak 95 cent mama. 75 cent. 95 cent, 65 cent. Bir de bunlar Aldi'nin kendi markalarıymış. Yani bizde de oluyor ya Migros'un, Şok'un, Bim'in falan. Yani o yüzden ucuz bunlar. Normal. Onu da unutmayın. Dondurmada Magnum'lar var şöyle altılı. Bunlar 4 euro. Şunlar var Magnum'un 3.5. İçinde bunların 3 tane var. Şundan da 3 tane var. 3.30. Şundan da içinde yine 6 tane var. Magnum Mini 3.5 euro. Yine Magnum fiyatları da bu şekilde. Bir de dondurulmuş ürünler var tabi. Böyle Picobelli diye ufak ufak pizzalar var. İçinde kaç tane var? 12 tane ufak pizza var. 1.80. Hazır lazanya 1.69 malzemesiyle atıyorsun bunu direkt şeye fırına. Ondan sonra mikrodalgadan çıkıyor. Sonra bu pizza var 2.20. Süt ve süt ürünleri kısmı var tabi. Burası da yine önemli çünkü temel gıdalardan. Süt ve süt ürünlerinde de mesela şu var. Böyle yoğurt 65 cent. Bu var meyveli yoğurt böyle 80 cent. Ondan sonra süt fiyatlarına gelince şu 1 euro 10 cent mesela. Yine buralarda böyle 1 euroya süt bulabiliyorsunuz yani. Şu süt de 1 euro. Şu süt 1.60. Bu bio yine bak. Bio yani organik. Bu da 1.70. Böyle ayran var. Ayranın 250 mililitresi şu şekilde 50 cent. Sonra böyle yoğurtlar var yine. Bu da 1.40'mış fiyatı. Burada Milchinet. Bu da Kinder'in bir ürünü. İçinde 10 tane var. Fiyatı 2.39. Sonra yine yoğurtlar var böyle 75 cent. Bu yarım kilosu 75 cent. Yani alım gücü yine yüksek. Yoğurt alım gücü Almanya'nın da iyi. Böyle bir peynir var. Parmigiano Reggiano diye İtalyan peyniri 4.5. Ağırlığı ne kadarmış bunun? 200 gram. 4.5 euro. Pahalı. Pahalı bir peynir. Sonra yine burada da buz var böyle. Buzun da 2 kilosu 1.5 euro. Mesela şurada patates var. Patatesin 750 gramı 1.40. Al kızart abi. Burada yine böyle değişik değişik kesimi var. Bu da 1.40. Bu normal patates. İşte bu da 1 kilosu 1.30. Bayağı ucuz yani. Yine burada pizzalar var. Bunun tanesi 2.70. 2.5. 2.70. 3.19. Ama bundan 2 tane var. 3.19 ama 2 tane var unutmayın. 3.20 yine 2 tane var. Ucuz yani bayağı. Pizzalar çok ucuz. Bak burada pizza 3 tane var içinde. Bunun fiyatı 3.5. Burada deniz ürünleri var. Mesela şu 10 euro. Şurada yine parmak balık var 4.5. Burada Doraden Royal. Doraden 7.5. 1 kilosu 7.5 euro. Parmak balık 450 gram. Şu da 2.89. Bak burada döner var dondurulmuş. Yarım kilosu 4.30. Hem gyros yazmışlar hem kebap yazmışlar. Hem eti hem tavuğu aynı fiyat. Bir de işte peynir ve işte salam malam onlar var. Onların da fiyatları değişiyor. Mesela şöyle bir kaşar peyniri gibi bir şey. Bunun fiyatı 2.5 euro. Sonra burada böyle meze var galiba. Aynen meze var. Bunun fiyatı 1.39.
Böyle çeşit çeşit artık yine bu ne bilmiyorum. 1.20. Tom ve Jerry peynirleri falan var. Mini böyle ufak ufak 1.20 euro. Pahalıymış bu. Böyle bir peynir var. Ziegen Käse. Artık ne bilmiyorum. 125 gramı 1.90. Şöyle İsviçre'den gelen bir peynir var. Bunun da 250 gramı 3.98. Pahalı ama kaliteli peynir demek ki. Pahalıysa kalitelidir. Burada böyle değişik değişik Fransız peyniri. Bu da 1.99. Şöyle etler var. Yine bu da organiğe yakın. Mesela bunun fiyatı 1.80. 1.80. Bu da bizim salam sucuk gibi bir şey. Yine bu var. Bunlar domuz eti genelde 1.60. Bu da salammış. Domuz eti değil mi bu da Serpil abla? Evet. Bu da 2.30. Yine domuz salam 2. Böyle fiyatlar değişiyor. Bunlar Bu da 100 gram böyle domuz salam İtalya'dan gelmiş 2.80. Bu jambon gibi 2.80. Bunun da gramajı 150 gram. Bunların çoğu domuz bu arada, hani Avrupa'da genelde domuz. Dana eti pahalı olduğu için insanlar genelde domuz eti yiyorlar. 1.49. Bu nedir? da ciğer ezmesi. Ciğer ezmesi ha? Vay be. Bu da ciğer ezmesiymiş. 1.50. Tavuk sucuk herhalde. Sucuk mu salam mı bu Serpil abla? Salam. Bu tavuk salammış 2.5 euro. İyi yani et alabiliyor abi Avrupa'da insanlar. Bazı biftek falan pahalı ama yani insanlar et alabiliyor. Bu galiba domuzun karın kısmıydı. Neydi bunun ismi? Şimek. Şipek, bacon. Şipek, yani bacon 2.5. Bu da genelde işte böyle pizzanın üzerine falan atıyorlar. Fasulye yemeğine falan da atıyorlar onlar. Fasulye böyle yemeğine. sulu yemeklere. Aa doğru, ben onu yedim Sırbistan'da. Burada şeyimiz var abi. Bu kalamar mıydı? Karides. Karides değil mi bu? Karides bu. Kalamar mı? Karides ikisi de aynı aslında ama garnenin. Bilmiyorum Doğru. Türkçesini. Burada deniz ürünü var böyle 2.30. Şurada Kalamar yani. şurada pizza var 1.90. Böyle. Ucuz pizza, çok ucuz abi Avrupa'da. Al at fırına ye. Böyle bir ekmek var. Kaşarlı peynirli 2 euro. Böyle yani. Bak turşu murşu var. Bu ne kadarmış? 2.5 galiba bunlar. Sonra Nutella fiyatları var. Mesela Nutella da şöyle. Şu 4.30. Yani 750 gram Nutella 4.30. Nutella yiyebiliyorlar. Türkiye'de çok pahalandı Nutella. 450 gram Nutella burada da 3 euro. Bu da farklı bir yine çikolata. Bu da Maschetti diye 1.90. Aldi'nin kendi malı değil mi? Aldi'nin kendi malıymış Maschetti'de. He. Kahve fiyatlarına gelince bildiğimiz markalardan konuşayım. Mesela Nescafe Gold var. Şöyle büyük. Bu 10 euro. Pahalı. Bence çok pahalı. Sonra Jacobs'un var böyle. Kapsül olarak bunlar. Kapsül kahveleri değil mi? Evet. Jacobs'un kapsül kahveleri. İçinde kaç tane var bunların? 20 tane var. 4.30. Bu da Aldi'nin kendi toz granül Kahvesi. kahvesi. Bu da Aldi'nin kendi markasıymış. 3.19. Yani isterseniz böyle de ve böyle bulabiliyorsunuz fiyatları. Nescafe bilindik marka almak isterseniz 10 euro veriyorsunuz. Aldi'nin kendi markası isterseniz 3.20 verebiliyorsunuz. Her fiyat var ama hani bence Nescafe pahalı baya. Ekmekler var. Böyle dilim dilim ufak ufak. Bu artık değişik, böyle kepekli mi ne? 1 euro. Böyle ekmekler var. Bunlar Mega Burger. Hamburger ekmeği 1 euro. Böyle 1.70 şunlar. Şunlar 90 cent. Ucuz. Ekmek Almanlar için çok pahalı bir şey değil. Böyle şu 2 yumurtalı mı artık? Bu da şöyle bir şey herhalde. İçinde böyle tatlı bir şey var. 1.80. Donutlar var böyle maviş tatlıymış bayağı. 1.95. Bir de böyle yogri. Bunlar da bu Yunan yoğurdu diye getirmişler buraya. 1.80. Bu da Türk yoğurdu diye var. 1.60. Şöyle bir fotoğraf işte. Yunan yoğurdu, Türk yoğurdu. Bir de tabi ballar var. Mesela şu süzme mi bal? Süzme bal galiba bu. Değil ya. 3.20. Şu bal var böyle kavanozda 2.99. Bunun da gramajı yarım kilo.
Bir de burada bu arabaları almak için şuraya böyle para koymanız gerekiyor. Ondan sonra kilit açılıyor. Normalde ne kadar koyuyorsun 1 euroyla? euro 50 cent. Normalde 1 euroya da 50 centle çalışıyor da burada 1 lira koyduk, o da işe yaradı. Şipler de var. Normal. Aha. Alıyorsun o çiplerden. Para yapıyorlar işte ya. Aynen öyle. Şeyler. Manyaklar. İşte Aldi'deki fiyatlar gösterdiğim gibiydi. Yani şu anda Almanya'da asgari ücret 1760 euro yanlış bilmiyorsam. Ama bundan vergiler de kesiliyor. Vergiler kesildikten sonra da herkesin cebine giren para çok değişiyor tabii ki. Ama asgari ücret Türkiye'deki gibi Almanya'da çok yaygın bir kavram değil. Mesela şu an Türkiye'de nüfusun %50'si asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Ama Almanya'da bu oran %10, %15 bazında. O yüzden de bunu da göz önünde bulundurarak Türkiye'nin ve Almanya'nın alım gücünü kıyaslayabilirsiniz.